Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, ay burcu Oğlak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Oğlak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. 2025 Mart ayında seni neler bekliyor? Birlikte bakalım sevgili Oğlak burcu. Son kez kartımı senin için karıştırdım ve çektim. Şimdi senin kartın geldi ama senin kartın şeytan sevgili Oğlak burcu. Şöyle bir başladık bakalım. Evet, hatta arkadaşlar 26 Şubat ve Mart ayını komple alın. Yani bugünden itibaren alabilirsiniz. Sevgili Oğlak burcu, kandırılmalara, manipülasyonlara, ihanetlere, aldatılmalara ve böyle senin o masum tarafını kapatmak isteyen o şeytani taraflara birazcık dikkat etmende fayda var. Vesveseler, kaygılar, kuruntular, kötü alışkanlıklar, bunları sıralandırabiliriz arkadaşlar. Ve burada hani böyle birileri ve bir şeyler seni dürtükleyebilir. Bunlara karşı dikkat et. Bunları zaten sıraladım ama bir dikkat et. Yani burada bir sıkıntı var açıkçası. Birileri seni gerçekten kızdırıp içindeki o kötü tarafını da kaşıyıp dışarıya çıkartmak isteyebilir. Buna karşı bir dikkat et. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü bu bir şeylerin yıkılmasına sebep verebilir. Bir diğer etki ise şu arkadaşlar, bak, kaybetmek. Yani ben senin özellikle Mart ayının, yani 26 Şubat itibariyle al, Mart ayının 15'ine kadar 16'sına kadar sevgili Oğlak burcu, hatta 4'ü civarı bu net ve keskin kararları alacaksın. 4'ü önümüzdeki 4 gün süre için, yani zaten Şubat 28 çekiyor. 4 Mart tarihine kadar sen hayatının geneliyle ilgili bir şeyleri toparlıyorsun. Ve burada kariyer hayatın, aşk hayatın, genel hayatın şok üstüne şok diyebilirim. Ani bitişler, ani yıkımlar, ani dönüşümler. Bu durum yine senin geçtiğimiz 5'li vadelerdir ve 4'lü vadelerdir düşündüğün bir durum. Taşınmak, yer değiştirmek, sıkıntılı ilişkileri bitirmek, kötü alışkanlıkların varsa bunları bitirebilirsin. Sana hizmet etmeyen ne varsa. Ve burada diyor ki o kadar çok şey açığa çıkacak ki, yani kule kartı. Burada hani hiçbir vasfı olmayan, hiçbir kimliği olmayan, sana hiçbir şekilde fayda sağlamayan, bakın, hem kişisel olarak hem de alışkanlık olarak pek çok şeyi yıkıp dönüştürebileceğin bir süreç olacak senin için. Bakalım, zaten 7'li vadelerdir verdiğim bir mücadele var. Yani bunların büyük bir kısmını Mart ayında artık çözüme kavuşturuyor olacaksın. 26 Şubat itibariyle 16 Mart tarihine kadar hayatında çok büyük bir dönüşüm söz konusu. Yani burada sana kendini değersiz hissettiren, bakın arkadaşlar, yani aşk ve kariyer olarak bölmeyeceğim, genel olarak. Yani burada sana kendini, bak, para beşlisi, para kayıplarına dikkat et. Bazılarınız gerçekten işinizden yeterince tatmin olamamış olabilirsiniz. Yani bu 26 Şubat ve sonrası, bakın yani geçiş nasıl gelecek, bunu çok merak ediyorum gerçekten. Para beşlisi, Mart ayının 5'ine kadar para kayıplarına karşı dikkat et. Burada senden faydalanmak isteyen, her türlü faydalanmak isteyen durumlara, kişilere, enerjilere karşı dikkat et. Kendini böyle bir dışarıda kalmış gibi hissedebilirsin. Ben buraya ait değilim. Burası neresi? İşte oturduğum yere ait değilim. Yani bana bunları sıralandırabiliriz. Ben niye buradayım? Bunu niye yapıyorum? Bu tarz sorgulamalar içine de düşebilirsin. Aynı zamanda ifade alanı ile ilgili de, yani 5'i kapsayan pek çok konu aslında. İfade alanı ilgiliyle de, bakın, ifade alanı değil, konuşamadım şu an arkadaşlar. Ama burada evcil hayvanı olanlar varsa ve küçük çocuğu olanlar varsa arkadaşlar, bir koruma altındasınız da aynı zamanda. Yani kaybettiğim yolumu bulamıyorum. Oğlak burcu, gerçekten sonucu çok merak ediyorum. Bir de burada arkadaşlar kılıç yedilisi geldi. Senden ne gizleniyorsa, ne saklanıyorsa, sana kendini ne değersiz hissettiriyorsa, burada çok büyük bir sorun ve pişmanlık var arkadaşlar. Pek çoğunuz bunu somut olarak yaşayacaksınız. Pek çoğunuz da bunu enerjisel olarak, içsel ve beyinde, hani o sorgulama şeklinde yaşayacaksın. Yani para beşlisinde burada görüyorsun, hani dışarıda kalmaktır. Belki yaşadığın alan bile sana hizmet etmiyor olabilir. Yaşadığın yerde, yaşadığın alanda iletişim halinde olduğun kişilerle de hiçbir şekilde mutlu olamıyor olabilirsin. Her anlamda şimdi şey geldi yine gözüme, hani o Truman Show diye bir tane film vardı ya arkadaşlar.
Hani burada sanki etrafında bir senaryo dönüyormuş gibi. Ve herkes bu oyunun bir parçasıymış gibi bir his. Yani bu şekilde anlatabildim açıkçası. Kılıç yedilisi. Aldatılmalara ve kandırılmalara karşı lütfen çok dikkat et. Bir de bu da kule kartı. Öfkelenmemeye de dikkat et. Yani birileri seni öfkelendirebilir. Senin yaptığın işi de değersizleştirebilir. Şöyle bir bakalım. İşte bak bu diyor ki bak. Sakin kal. Dengeli kal. Olayları iyi yönet ve burada bir pişmanlık da var. Hani keşke onu yapmasaydım, keşke o yoldan gitmeseydim, keşke onu seçmeseydim dediğim bir durum söz konusu. Fakat burada diyor ki özellikle Mart ayının ikinci yarısından sonra bazılarınız için 5'inden 6'sından ve 7'sinden sonra bu etki başlıyor olacak. Kendine yeni bir yol haritası, yeni bir plan, yeni bir proje ve diyor ki bu bitirmen gerekenleri, onları tek tek saydım arkadaşlar. Bitirdiğinde ve ben senin burada çok büyük bir şok yaşayacağını düşünüyorum. Kariyer hayatın, aşk hayatın bu da olmaz ki ya dediğin bir durumla karşılaşacaksın. Yani pek çoğunuz bunu yaşayacaksınız. Dediğim gibi somut olarak bazılarınızı düşüncesel olarak o sorgulamayı yaşayacaksınız. Yeni bir yol haritası oluşturuyorsun kendine. Yeni bir plan ve yeni bir başlangıç. Ve burada arkadaşlar geçtiğimiz 7'li vadelerdir. 7 hafta, 7 ay öncesinde adım attığın kariyer hayatınla ilgili. Bu bir eğitim olabilir, bir iş olabilir, bir proje olabilir. Bunun artık verim sağlamaya başladığını görüyor olacaksın. Bakalım. Korkuların işte bakın kule kartı ve ay kartı arkadaşlar. Korkularının üzerine gitmen gereken bir Mart ayı olacak senin için. Sevgili Oğlak Burcu. Yani bu yaşadığın şeyler sende gerçekten hani bir oradan bir kalk. Oradan bir çık, o konfor alanından bir çık dediği bir durum. Sen zaten çok çalışkansındır da hani oradan bir çık ya, çık dediği bir durum. Yani korkularının üzerine git. Bazılarınız gerçekten çok büyük korku çalıştırıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya şunu istiyorum ya, hani son kartlar böyle gerçekten bam 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 yüksek kartlar gelsin istiyorum. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Gerçekten böyle çok yüksek kartlar gelsin. Tüm bu etkileri hafifletsin. Yani son çekeceğim kartlar o kadar önemli ki. Şöyle bir alalım bakalım. Tılsım üçlüsü bir gözüme çarpmadı değil. Aldım. Kader çarkı. İlk bamı aldık. Güç kartı. İlk evet geldi. Şimdi bakalım şuna bakalım. Para prensi. Bir tane daha alacağım. Hadi bakalım bismillah diyelim. Şöyle güçlü bir kart gelsin. Güçlü bir kart gelsin. Oğlak Burcu için güçlü bir kart gelsin bakalım. Tüm bunların konusu nedir yani? Nasıl olacak diyelim. Ay çektik. Bakalım. Şimdi bir kararsızlık söz konusu ve imparatoriçe. Yani ve büyücü kart. Tamam işte bak yani işte tam da böyle oldu sevgili Oğlak Burcu. Arkadaşlar gerçekten burada çok köklü, çok büyük değişimler var. Korkularının üzerine gitmen lazım. Kararsız kaldığın durumlar söz konusu. Yer değişikliği, iş değişikliği, ofis değişikliği, ev değişikliği, bedensel değişik, giyim tarzını değiştirebilirsin. Yani burada imparatoriçe de geldiği için diyor ki bak sen doğurganlığına odaklan. Yani bırak etrafında kopması gereken kopsun. Herkes eteğindeki taşları, pireleri, pitçiklere döksün. Sen yoluna bak. Odaklanman gerekene bak. Doğurganlığın artacak. Üretkenliğin artacak. Kendinle alakalı değişimler yapabilirsin. Dış görünüşünü tabii Mart ayı da estetik için ya da dış görünüş için uygun bir ay değil ama daha çok güzelleşmek adına, daha çok kendini ortaya koymak adına, daha çok güzellik anlamında arkadaşlar. Hani bu hiç yapmayacağız anlamına gelmiyor. Güzellik anlamında bereketinin, doğurganlığının, üretkenliğin artması adına, dişil tarafının çok daha aktif olması adına oldukça bereketli süreç olacak. Fakat bak şimdi kader çarkı Mart ayının arkadaşlar az önce verdiğim tarihler vardı ya. Dedim ya bir de hani 15'ine kadar, 7'sine kadar, 16'sına kadar. Bakın bu söylediğim her şeye dikkat edin lütfen. Şimdi onundan sonra bambaşka bir yaşama geçiş yapmak. Bambaşka bir yaşama geçiş yapmak. Yani burada zaten senin önünde bir başarı söz konusu. Bir de burada burçlardan bahsedeceğim.
Kararsız kaldığın konular var. Buna dikkat et. Kararsız kaldığın noktalarda içindeki sesini dinle. Yani kalbinin sesini, ama dış etkenlerden etkilenmeden has kalbinin sesini dinle. O sana zaten doğruyu gösterecektir. Şimdi burada sevgili Oğlak Burcu, Aslan burçlarıyla yapabileceğin güneş yükselen çok güzel bir işbirliği söz konusu. Başak Burcu, Boğa, Başak, Oğlak, senin gibi toprak grupları ve Aslan Burcu. Bu kişilerle yapacağın çok güzel bir iş söz konusu. İşbirliği, aşk birliği. Ben sende Mart ayında aşktan ziyade daha çok kariyer ve hayatının geneliyle ilgilendiğim bir süreç olduğunu gördüm açıkçası. Tabii aşk açılımını yapacağız. Bu seri bitsin arkadaşlar. Şimdi bunun dışında diyor ki tüm bu etkiler zaten senin yanında çok küçük kalacak. Sen bunların üstesinden gelebileceksin. Üretkenliğin artacak. Ortaya çok güzel işler çıkartacaksın. Yaklaşık 7 hafta, 7 aydır mücadele verdiğin, adımını attığın konular ile ilgili. Hatta Mart ayında uzun süredir düşündüğün, bak kılıç dörtlüsü, hep bir çıkış arıyorsun. Uzun süredir düşündüğün, bir türlü dengeye getiremediğin kariyer hayatınla ilgili bir şeylerin adımını atıyorsun. Verdiğin mücadelenin de artık sonucuna ulaşıyorsun. Ve buradan bir bereket, bir olgunluk çıkıyor. Yani bunun katkılarını fazlasıyla alacaksın. Ama gerçekten çok ciddi şoklar yaşayacaksın. Çok ciddi farkındalıklar yaşayacaksın. Özellikle 10'una kadar, 15'ine kadar, 16'sına kadar sinirlenmemeye, kavga etmemeye, enerjini doğru kullanmaya çok dikkat et. Dua et, paylaşımda bulunmak, hani zaten yapıyorsundur ama paylaşımda bulunmak, daha çok hani böyle olayın mantıksal ve vicdani tarafında kalmak senin için çok daha güzel olacaktır. Yedili vadeler öncesinde başlattığın dedik. 7 vurgusu çok baskın. 7 sayısı senin için çok önemli olabilir. 10 sayısı ve 8 sayısı ve 3 sayısı senin için çok önemli olabilir arkadaşlar. Evet, evcil hayvan, yani çok fazla gözüme çarptığı için bazılarınız bir evcil hayvan alabilirsiniz. Köpek, kedi daha çok baskınlıkta. Belki bazılarınız kuş da olabilir tabii ki. Aslan, keşke aslan alabilsek, yani güzel olurdu vallahi. Şimdi... Yani yol gösterenlerin ve yardımcıların hep olacak. Burada çok güzel bir güç var. Ama bak, iletişim konusunda da hani birilerini dize getirebileceksin. Yaptığın işlerde, iletişiminde. Bakın arkadaşlar, bir kısmınız için de hani dedim ya, burada büyük bir şok var. Bazıları sen de şunu görmüş olabilir. Ya herhalde bu hiçbir şey yapamayacak. Herhalde hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Herhalde bir şeyler ağır aksak ilerliyor. Ya olmayacak galiba bundan. Yani senin hakkında bunu söyleyen insanlar bile Mart ayının ikinci yarısından sonra ya Oğlak Burcu'nda nasıl bir şey varmış? Nasıl bir yetenek varmış, nasıl bir potansiyel varmış, bunu da karşı tarafa yansıtacaksın. Karşı taraf da çok büyük şok yaşayacak. Yani sadece sen o büyük şoku yaşamayacaksın sevgili Oğlak Burcu. Böyle bir etki var arkadaşlar. Peki şimdi şöyle yapalım. Arketip mesajına geçmeden önce. Bakalım. Her anlamda yeni başlangıç. Aile, kariyer, onları tek tek saydık. Tarihlerden bahsettim. Onlara da yardımcı olabilmesi için. Bir de bakalım şuradan ne gelecek diye. Buradan da böyle güzel ve mutlu edici bir kart gelsin bizim için. Zaten yakın vadeli, hani bir aylık değil de daha işte 5 günlük ya da bir haftalık açılımlarda da zaten her şeyi detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Ve seyahat. Dünyaya dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında bir seyahat görünüyor dedi. Ve ilahi zamanlama. Sabırlı ol, bak sen de bir şeyleri çabucak. Bakın işte bu arkadaşlar. Tabii ki yani herkesin bireysel olarak enerjiler çok farklı çalışacak. Yani astrolojide de böyle, bakın bir kısım Oğlak Burcu da kendisine dikkat etmesi gerekir. Yani hırs, bak şeytan kartıyla başladık. Bu zaten senin kartın da. Hırsların yüzünden sen de kaybedebilirsin. Hani böyle ayın ilk yarısına kadar kendi hırslarınla, kendi kötü... Bakın bir kısım içinde bu şekilde çalışır. Kendi hırslarınla, kendi egolarınla mücadele verebilirsin. Bak, sabırlı ol, hani bir şeyler çabucak olsun, şöyle olsun, böyle olsun gibi böyle bir şeyleri bocalayabilirsin yani. Asıl güzellikleri kaybedebilirsin. Sabırlı ol, çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. İlahi zamanlamaya güvenin dedi. Ve iletişim.
Kalpten gelen bir mesaj var, ifade edilmeye çalışılan, söylediklerine dikkat et, muhakeme yeteneğini kullan dedi. Bir de arketip mesajı alalım sevgili Oğlak Burcu. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Yani burada çok büyük bir temizlenme ve arınma var arkadaşlar. Yani yoksunluktan berekete geçiş dönemi diyebilirim. Peki bakalım. Arketip mesajı alalım. Gelecek olan mesaj nedir diyelim. Şöyle alalım. Bu kartlar çok büyük. Çocuk ve ilahi, olumlu nitelikler, masumiyet, saflık ve kefaret, ilahi varlıkla özel bir bağ akla getirir dedi. Peki bunun gölge tarafı nedir? Dikkat etmen gereken, düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Kendini olumsuz güçlere karşı savunmasız ve yetersiz hissetme diyor sevgili Oğlak Burcu. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Bakalım bir de melek kartı alalım. Ve melek kartı alalım dedik, melek geldi. Olumlu nitelik, ihtiyaç içinde olanlara karşılık beklemeden yardım etmek. Bu yapman gereken sevgili Oğlak Burcu. Zaten bu enerjilerde de olacaksın. Gölge nitelikler nedir dediğimde, başkalarını yanlış yönlendirmek için masum veya melek gibi bir tavır takınmak, yalandan meleklerle ilişkide olduğunu öne sürmek. Yani her burç bir değil. Bu düşmemen gereken hal ve tutum. Zaten beni izleyen arkadaşlarım kesin olumlu tarafını kullanacak arkadaşlar. Peki ama biz yine de dikkat etmek amaçlı her şeyi söylemek zorundayız. Melek kartına bakalım. Meditasyon yap, dua etmek, meditasyon yapmak, yardımlarda bulunmak ekstra bir önemli olacak sevgili Oğlak Burcu. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak dedi. Peki bir melek kartı daha alalım. Ve sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor sevgili Oğlak Burcu. Bu şekildeydi. Yani akış çok güzeldi. Gidiş çok güzeldi. Başlangıç çok güzeldi. Bitiş çok güzeldi. Mesajlar çok güzeldi. Rehberlik çok güzeldi. Her şey gönlünce olsun. Mart ayı sana sağlık, huzur, bolluk, bereket getirsin sevgili Oğlak Burcu. Sadece sana değil, sadece bana değil, hepimize. Hepimize aksın o güzellikler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.